Steve, güneşin doğuşuyla birlikte yeni bir madene adım atarken, sabahın serinliğiyle yavaş yavaş ısınan toprağın kokusunu içine çekti. Gün boyu kazıp değerli madenler ve kaynaklar bulmayı planlıyordu. Ancak sabahın erken saatlerinde bile madende tuhaf bir sessizlik vardı. Normalde bu saatlerde madende zombiler veya iskeletlerle karşılaşırdı. Ama bugün ortalık bomboştu. Steve, kazma sallarken derinlere ilerlemeye devam etti. Birden birkaç adım ötede hafif bir tıslama sesi duydu. Refleksle arkasına döndü ama kimse yoktu. Kalbi biraz hızlandı ama önemsemedi. Belki de rüzgarın etkisiydi diye düşündü. Ancak kazmaya devam ettikçe tıslama sesi daha da belirginleşti. Bir süre sonra tünelin sonunda ufak bir mağaraya ulaştı. Mağaranın ortasında bir hazine sandığı parıldıyordu. Steve bu fırsatı kaçırmadı ve hızla sandığa yöneldi. Ancak sandığa ulaşmadan önce birden arkasında bir gölge belirdi. Göz ucuyla baktığında uzun bir süredir karşılaşmadığı bir yaratık gördü. Bir creeper. Bu creeper sıradan bir creeper değildi. Gözlerinde öfke dolu bir parıltı vardı ve normal creeperların aksine biraz daha büyük görünüyordu. Steve kılıcını çekip yaratığa doğru hamle yapmayı planlarken creeper aniden konuşmaya başladı. "Steve, beni hatırlıyor musun? Yıllar önce tarlamı patlattığın günü unuttun mu?" dedi Creeper tıslayan sesiyle. Steve şaşkınlıkla geri çekildi. Creeper'ların konuşamadığını biliyordu ama bu farklıydı. Sen de kimsin?" diye sordu. Creeper bir adım öne çıktı. Parıldayan gözleriyle Steve'in gözlerine baktı. "Ben, Creeper krallığının prensi ve senin yüzünden krallığım harabeye döndü. O gün tarlalarımızı patlattığında tüm ailemi kaybettim. Şimdi ise intikamımı almaya geldim." Steve, geçmişte patlattığı bir tarlayı hatırladı. Fakat bu onun suçu değildi. Orada maden arıyordu ve Creeper'ların onu kovalaması sonucunda bir patlama olmuştu. Ancak bu Creeper olayı farklı yorumlamış ve yıllardır kin beslemişti. Creeper hızla Steve'e doğru ilerlemeye başladı. Steve kılıcını savurup kendini savunmaya çalıştı ama Creeper ani bir manevrayla patlama yeteneğini kullanmadan önce Steve'i yere devirdi. Ancak patlamadan önce Creeper durdu. Gözlerinde bir tereddüt parıltısı belirdi. "Yıllardır bu anı bekledim ama şimdi seni yok etmek yerine sana bir teklif yapacağım," dedi Creeper. "Krallığımızın yeniden inşası için bana yardım et. Bu sayede intikam almak yerine barışı getirebiliriz." Steve şaşkın bir şekilde başını salladı. Creeper'ın bu teklifi beklenmedikti ama içinde bir yerde bu yaratığın sadece ailesi ve krallığı için savaştığını anladı. Elini uzatıp Creeper'la bir anlaşma yaptı. Steve ve Creeper birlikte çalışarak Creeper krallığını yeniden inşa etmeye başladılar. Ve yıllar süren kin dostluğa dönüştü. Steve, bu maceradan öğrendiği en önemli dersin, geçmişi düzeltmenin bazen intikamdan daha güçlü olabileceği olduğunu fark etti. Hey sen, bu videolar için çok uğraşıyorum. Beğenip abone olmayı gönlünden geçerse yorum yapmayı unutma.